Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine crop hırkamıza devam ediyoruz. Crop hırkamın şurada göstermiş olduğum roba kısmına kadar tamamladım ve buradaki artırmaları bir kez daha tekrar ederek başlayacağım. Bir önceki videomda en sonda tarif etmiştim. Burada 4 tane artırma yerimiz var. 4 artırma yerinde hem sağdan hem soldan ilmek artırıyoruz. Her ön sırada bir. Yakamızın da bu şekilde gelmesi için eğer şu lastiğin dibindeki tek artırmaları yapmadan ilerlersek yakamız bu şekilde değil, bu şekilde iner. O zaman da V yakayı elde edemeyiz. Burada zaten ilk 1-2 artırmayı beraber yapmıştık. Bir artırma yaptık ön yüzde. Daha sonra arkadan, önden, arkadan 3 mil ördük. İkinci ön sırada, yani bir ön sırayı artırmadan atladık. İkinci ön sırada bir tane daha artırdık. Bir ön sırayı atladık artırma yapmadan. İkinci ön sırada yine atladık. Bu şekilde 1, 2, 3 defa artırmamızı yaptık. Dördüncü artırmamızdan sonra 2 defa ön sıradan atlama yapıyoruz. Yani 2 ön sırada herhangi bir işlem yapmadan düz örüyoruz. 3. ön sırada artırma yapıyoruz. Bunu da yine 1, 2, 3 defa tekrar ediyoruz. Ve 7. artırmamızdan sonra da 3 defa ön sırayı herhangi bir işlem yapmadan örüyoruz. 4. ön sırada bir artırma. 3 ön yüze atlıyoruz. 4. de bir artırma. Bu şekilde de 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa 3 ön yüzü atlamışım. 4. de artırma yapmışım. Ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane buradan artırma yapmış oluyoruz. Şuradaki artırma sayımızda, yani şurası, burada yazmıştım, 30 artırma. Toplam burada 30 artırma yaptık. Burada kalan ilmek sayımız 71 oldu. Oluşan ilmek sayımız. Arka taraf için 83 ilmek oldu. Yine kol için 71 ilmek oldu. Şimdi hırkamızın kol ayrımını yapacağız. Sırada orası var. Roba kısmını tamamladık. Ben hemen bakıyorum. Bakın, örgümün ilk ön tarafın parçasını ördüm. Yani ön tarafa gelecek olan ilmeklerimizi. Burada artırma yerinden önce bir tane artırma yapıyorum. Eğer istemezseniz artırma yapmayabilirsiniz de. Ve düz ilmeğimi de bu tarafa dahil ettim. Yani kolda bırakmadım. Buraya dahil ediyorum. Kolumuzun ilmeklerini aynı numara şiş olmasına gerek yok. Fazla olan başka numara şişinize de hemen aktarabilirsiniz ya da ip geçirerek de ilmeklerinizi tutabilirsiniz. Ben hemen elimin altında olan ince bir şiş aldım. Misinalı şişte tutmanız daha kolay olacak. Çünkü düz şişte katlanma olmadığı için biraz örerken zorluk çıkarabilir. Bakın, buradaki artırma yerine kadar geldim. Burası kol için öreceğimiz ilmeklerimiz. Şöyle katladığımızda bu ilmeklerimiz diğer şişimizin üzerinde kalacak.
Şimdi buraya geçiyorum ve ters çevirdim örgümü. Bakın ipim burada. Şimdi farklı bir iple 3 tane ilmek alıyorum ben. 3. Şuradan hafifçe bir düğüm atalım. Sonunda geri açacağımız için çok sıkmayalım. Ve örgümü çevirdim. Şimdi şiş 2 olunca biraz karışıklık yaratıyor tabii ki. İplerimi de düzelttim. Bakın buradaki 3 ilmeğim örmeden almışım, örmüşüm. Şuradaki ilmeği de artırma yapmıştım. Evet, bu da düz ilmeğim. Şimdi ilk sırada burada da 3 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer sırada modelimize dahil edeceğiz. Şöyle ilmeğimi düzeltiyorum. 3. Bakın 3 tane ilmeğimi ördüm. Yine sıradaki düz ilmeğime geldim. Burada artırma yapmıyorum artık. Sadece ön tarafta yaptım. Ön taraf biraz daha geniş diyebilir diye. Doluyorum, örüyorum, doluyorum, örüyorum. Yine Selanik modelime devam ediyorum, anlayacağınız. Nereye kadar? Buradan artırma yerine gelene kadar arka taraf için olan ilmeklerimizi örüyoruz. Ve gördüğünüz gibi artırma ilmeğime kadar geldim ve ördüm. Şimdi diğer kolun ilmeklerini yine farklı bir şişe ya da ipe geçirebilirsiniz. Ben aynı şişim uzun olduğu için aynı şişe geçiriyorum. Ve kolumuzun bütün ilmeklerini de şişime aktardım. Gördüğünüz gibi en son artırma yerine geldim. Tekrar diğer şişime dönüyorum. Örmeye devam edeceğim çünkü. Diğer koltuk altında burada yani birleştirme yaparken 3 tane ilmek almıştık farklı bir iple. Yine çevirdim. Şöyle yapacağım bu sefer. Diğerinde açıldı ilk ilmeğim. Bir, iki, üç. Farklı bir renk kullandım ki burada ilmekleri açarken belirgin olsun. Şimdi çeviriyorum. Şöyle şişimi saplıyorum. Buradan devam ediyorum. Şu şiş. Bu 3 ilmeğimi de yine ters öreceğim. Ve diğer sırada Selanik modelini uygulayacağız buradaki ilmeklere de. İlmekleri yeni aldığım için. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın en son dolamışız. Tek örmüşüz, dolamışız. Evet. Bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sıradayım ve arka sıradan ilk ilmeklerimi örerek burada artırdığımız ilmeklere kadar geldim. Bakın burada Selanik modelinde çiftli ilmeği ördüm. Tekli ilmeği örmeden aldım.
Yine bunu örüyorum. Örgümüze dahil edeceğimiz için tekli bu. İkincisine dolama yaptım. Tekli ördüm. Dolama yaptım. Tekli ördüm. Gördüğünüz gibi burada çiftle bunu örüyorum. Bu çifti de örersem 2 tane tek yan yana olacak. O yüzden bu ilmeği üçlü alıyorum. Buradaki bir ilmeği eksiltmiş oldum. Yani burada 2 artırma da yapabilirdik ama onu hesaplamadım. Hesaplarsanız nasıl tek ya da çift yapacağınızı bilirsiniz zaten. Yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Arka taraf için olan ilmeklerimizi de diğer ilmek aldığımız yere kadar örüyoruz. Diğer kol altına geldik. En son ördüm. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Ve burada bakın yine tekli. Bunu da örersem yine üçlü olacak. Diğer tarafta olduğu gibi aynı. Yani baştan 2 artırma da yapabilirsiniz. Yoksa böyle yapmanın da bir zararı olmaz. Üçlü duran ilmeği beraber aldım. Modelimizi düzgün bir şekilde kurmuş olduk. Şimdi etek ucunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ama burada size bu sırayı tamamladıktan sonra diğer sırada göstereceğim. Selanik modeli açan bir model olduğu için, lastiklerimiz de birebir lastik olduğu için, eğer göstereceğim yöntemi yapmazsak lastik aşağı doğru esneyecek, yani sünecek. O zaman da hoş bir görüntü olmayacak. Bu yapacağım işlemi 2 ya da 3 sırada bir tekrar edin. Her iki taraf için de. Şimdi burada ilmeklerimi örerek buradaki lastiğime kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane lastiğimin ilmeğini örmeden dönüyorum. Bu işlemi 2-3 sırada bir yapın. Yani 2 sıra sona kadar gelin. 3. sırada bu şekilde yapın. Ya da 3 sıra sona kadar gelin. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve üzerine dolamamı yaptım. Modelimi örmeye devam ediyorum. Diğer lastiğime gelene kadar. Örerek diğer tarafa geldik. Gördüğünüz gibi yine 2, 4, 6, 8, 10, 11 lastiğimin ilmeklerini örmeden dönüyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Çünkü şöyle burada dolayarak geçirdiğimiz zaman tekrar örersek biraz daha yükseklik olacağını düşündüğüm için böyle örmeden alıyorum. İkinci ilmeğime dolamamı yaptım. Ve örerek diğer tarafa geliyorum yine. Diğer tarafa geldim. Burada ilk dönüşümü yapmıştım. Gördüğünüz gibi normal örmeye devam ediyorum. Şimdi sıramı tamamlayacağım ve birleşme yerine bakacağız beraber. Bakın burada herhangi bir deliğimiz oluşmadı. Şimdi örerek diğer tarafa geleceğim. Diğer tarafa geldik. En son bu ilmeği örüyorum. Bakın buna dolama yapmadan, boş örmeden almıştım. Şimdi dolamamı yapıyorum ve lastiğimin ilmeklerini yine örmeye devam ediyorum.
bütün ilmekleri örerek sıra sonuna geldik. Bu şekilde 2 defa ya da 3 defa yaparak dönüşler yapabilirsiniz. Yine burada da gördüğünüz gibi herhangi bir delik oluşmadan örgümüzü devam ettirmiş oluyoruz. Buradaki uzunluğumuzu öreceğiz. Sonra lastiğini yapacağız. İlk açmayı da unutmayalım. Bu şekilde hırkamızın gövde kısmını tamamlıyoruz. Şimdi kolda da yine size göstermek istediğim bir püf noktası var. O kısmı göstereceğim ve hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi kolumuza geçiyoruz. Bakın kolumuzda yine ilmeklerimi öreceğim. Şişime geçirdim. Burada ilk yapacağımız işlem bu. Yardımcı ipe aldığımız ilmeklerimizi şişimize aktarmak olacak. Bakın şöyle ipi çektiğimde burada bir ip var ama burası çok geniş. Geniş olduğu için şöyle 2 kat ipten geçiriyorum. Tekrar ip şöyle çektiğimizde arada bu ilmek var. Hemen şişime taktım. Biz 3 ilmek almıştık ama böyle ipi sökerken 4 tane takıntı oluyor. O kısmı da ben yine bir ilmek olarak alıyorum. Eğer fazlaysa eksilterek tekrar yok ediyorum. Şimdi burada yine ipimizi şöyle net göstermek için çektiğim zaman bakın yine ilmeği gördük ve ipimi oradan da çıkarıyorum. Son kez ipimi böyle çektiğimde bu kısımda var, burası da biraz geniş duracak gibi, o yüzden şöyle 2 kat takıyorum yine ki burada delikli bir görüntü oluşturmayalım. Şimdi fazla ya da eksik olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bakın örmüşüz, dolamışız. Şimdi bu ikiliyi öreceğim, dolayacağım, öreceğim. Burada dolayacağım. Burada dolamamız gerekiyor. O yüzden bir tanesini burada yok edeceğiz. Yeni ip bağlıyorum. Şuradan geliyorum şimdi geriden. Dolama var, örme, dolama, örme, dolama, örme diyeceğiz burada. Şöyle hemen bir ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. İlkini örmüş oldum. İkincisini dolayarak aldım ve üçüncü ilmeği de diğer ikili ilmekle beraber örüyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde modelimizde düzgün gelmesini sağlayacağız. Dönerek bu sıramızı öreceğiz. Şu başladığımız kısma gelene kadar. Bir de belirtmem gereken, burada bakın düz olan ilmeklerimiz tekli,
Bunları örmeden alıp doluyoruz. Ters olan ilmeklerimiz çiftli. Bunları örüyoruz. Bu sıra bu şekilde. Normalde hırkamızı diğer parçalarını yani gövde kısmını örerken arkalı önlü ördüğümüz için hep düz ilmeklere dolama yapıyorduk. Ters ilmekleri de örüyorduk. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman ilmekleri nasıl öreceğimizi de göstereceğim. Şimdi sıra sonuna geldim. En son ilmeğim burası. Ama bakın bu arada bir açıklık var. O yüzden şu ilmekleri şişime alıyorum önce. Şu aradaki boşluktan tabii ki 2 kat ip denk getireceğim. Çünkü aradaki deliği kapatacağız. Buradan ilmeğimi aldım. Ve ikili olan ilmeğimi de onun üzerinden atlattım. Aradaki boşluğu da bu şekilde kapatmış olduk. Burası ilk tur. Şimdi ikinci tura başlarken dolamayla başlıyorum ve ikili ilmeğimiz düz, bakın. Düz öreceğim. Doluyorum. İkili ilmeği düz örüyorum. Bir önceki sırada düz ilmeklerimizi dolama yapmıştık. Ters ilmeklerimizi örmüştük. Şimdi ters ilmeklerimize dolama yapıyoruz. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde değişimli örmezseniz Selanik modelini elde edemezsiniz. Bunu dönerek ördüğümüz için bu şekilde örüyoruz. Yine sıramı tamamladım. Yeni sırayı da beraber başlayalım. Değişikliği tekrar görelim. Bakın burada çiftli olan ilmeğim ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım, doladım. Ters ilmeğimi çiftli olduğu için örüyorum. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Çiftli olan ilmeği ters ördüm. Bir sırada düz ilmeği örmeden alarak doluyoruz. Ters ilmeği ikili olduğu için örüyoruz. Diğer sırada ters ilmeği örmeden alıyoruz. Çiftli olan düz ilmeği örüyoruz. Ve bu şekilde ilerleyerek kolumuzu tamamlıyoruz. Ve kolumuzu tamamladığımız zaman ben burada birkaç sıra ilerledim. Lastiğimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi lastiğimi eksilterek yaptım. Başta da söylemiştim. Kolu oldukça salaş duracak. Bol bir kol. Burada sıradaki ilmeğimiz bakın tekli ve üzerine doladığımız ilmek düz. Bu 3 düz ilmeği, pardon 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve sıradaki bir tekli duran, bir çiftli duran ilmeği ters örüyorum. Sürekli aynı işlemi yapacağım. Bir tekli, bir çiftli ilmeği düz ördüm. Bir tekli, bir çiftli ilmeği ters ördüm. Yine bu şekilde ilerleyerek kol ağzında da birebir lastiğimizi çalışıyoruz. Sıra olarak da 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. de kapatmışım sanırım. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde kolumuzun lastiğini de yaptıktan sonra beden için ördüğümüz kısımda da yine lastiği aynı ölçüde örersek çok daha hoş duracaktır. Anlattığım tekniklerden sonra hırkamızı umarım sizler de kolay bir şekilde örebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.